Merhaba, bugün size burslu çanta anlatımı yapacağım. Burslu çanta için 25 santim burs kullanıyorum ve 19 tane motif kullanıyorum. İstediğiniz motifi kullanabilirsiniz. Ben bir önceki videoda mozaik motif anlatımı yapmıştım. Onları kullanacağım. Kullandığınız motifin bir önemi yok. İstediğiniz motifi kullanabilirsiniz. Mozaik motifinin yapımını da okla gösterdiğim şekilde sağ tarafa ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Motifler yaklaşık 11,5-12 santim. Herhangi bir düzleştirme yapmadım. Motif tahtasına dizmedim. Sadece elimle böyle trabzan tepelerini açarak el ütüsü yaptım ve bıraktım. Instagram'dan beni takip edenler biliyordur. Normalde bununla size fotoğrafını gösterdiğim çanta yapacaktım. Onu anlatacaktım. İpim eksikti. İpimi sipariş ettim. İkisi de vişne çürüğü olmasına rağmen aynı 390 numara olmasına rağmen ton farkı var. Üretim kısmındaki numara farklı olduğu için, lot yazan kısım farklı olduğu için renk tonunda bir farklılık oldu. Askı kısmında farklı tonda yapamayacağım için, kötü görüneceği için ona devam edemedim. Ama yine 19 motifle yapabileceğim bir tane çanta var. O da motifli çanta. Birleştirme şekli de aynı. Sadece sonrasında biz üzerine burs takacağız. Burs takmak istemeyenler üzerine istediği sıra sayısı kadar sık iğne ya da ikili trabzan örecek. Sonrasında askı yapıp benim o yapmak istediğim çantayı yapacak. Gidiş yolumuz aynı ama ben bugün sadece elimde kalan iplerle bir tane burslu çanta anlatacağım size. Öncelikle motiflerin yerleşimiyle başlıyoruz. T harfi şeklinde bir motif yerleşimi yapacağız. Onun ekran görüntüsünü alırsınız. İstiyorsanız burslu çanta, istiyorsanız diğer çantayı yapabilirsiniz. 19 tane motifi T harfi şeklinde yerleştirdim. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Başlamadan şunu da söylemek istiyorum. Tüm örgülerimi yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilsin diye yavaş yavaş ve tek tek anlatıyorum. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Söylediğim gibi bu çantanın dizilimi diğer yapmak istediğim çantanın dizilimi ve birleştirmesiyle aynı olacak. Mantığı aynı şekilde ilerleyecek. 19 tane motifimizi dizdik. Bu şekilde yukarı doğru birleştirmeye başlayacağım. Motifleri önce yukarı doğru birleştireceğim. Sonra arada açık kalan yerleri böyle enine doğru birleştireceğim. Motifleri önemli olan birleştirmek. Nasıl birleştirdiğinizin bir önemi yok. Ben ip koparmadan birleştireceğim. Bu benim daha kolayıma geliyor. Sürekli ip koparmadığım için, iğneyi çekip yorulmadığım için. Ama siz iğneyle daha rahat ediyorsanız iğne iplikle de dikebilirsiniz. Önemli olan birleştirmek. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde birleştirebilirsiniz. Birleştirme işlemine şöyle başlayacağım. Bunları alıyorum. Öncelikle bu karşılıklı 5 motifi birleştireceğim. Sonra diğer 5 motif birleştireceğim. Sonra kalan ikişer motif de yanlara ekleyeceğim. Önce burayı birleştirmeyle başlayalım. Bu birleştirme yöntemiyle söğüt hırka yaptık, Afrika menekşesi hırka yaptık, bohem hırka yaptık, mozaik hırka yaptık, eldiven yaptık. İstediğiniz her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Burada rengi koyu diye düşünmeyin. Ben açık renkle size göstereceğim nerelere batacağımı. Motiflerde, zincirlerde ve trabzanlarda V gibi görünen tepeler var. V harfi gibi görünüyor. 2 tane kanadı var. Biri örgünün güzel yüzünde, dış yüzünde, biri arka yüzünde. İsterseniz dediğim gibi dikerek birleştirirsiniz, ister benim gibi tığla birleştirebilirsiniz. Ben tığla birleştirirken buradaki motifin arkasında kalan yani V'nin arka kanadını kullanacağım. İki motifte de arkada kalan kanadı kullanacağım. Burada da arka kanadı alacağım. Burada da arka kanadı alacağım. Birer kanatları alacağım. Siz dikerken tüm tepeleri alabilirsiniz. Tüm tepeleri alınca güzel görünüyor. Daha bütün görünüyor. Kaydırmayla birleştirecekseniz de benim gibi böyle iç kanatları alarak birleştirebilirsiniz. Benimle aynı motifi kullanmıyor olabilirsiniz şu an. Onun için de şunu söylemem gerekiyor. Tüm motiflerinizde kenar sayıları, tüm trabzan ve zincir sayıları eşit olmak zorunda. Eşit değilse o zaman karşılıklı tepeleri aldığınızda ya da iç kanatları aldığınızda böyle yamuk duracaktır. Kaydırma olacaktır. O yüzden benim burada 15 tane trabzan tepem var. Bu tarafta da 15 tane trabzan tepem var. Karşılıklı sayılarımızın eşit olması gerekiyor. Bizim birleştireceğimiz motifler bunlar ama açık renk motifte birleştirme mantığını anlatmak istiyorum. Hangi motifi yapıyorsak köşelerde 2 tane zincirimiz var. 2 zincirin biri bu kenara ait, biri bu kenara ait. Biz birleştirmeye başlarken ikinci zincirlerle başlıyoruz.
Siz de dikiyorsanız ikinci zincirlerle başlıyorsunuz. Buradaki kenarın zincirine dokunmuyoruz. Dikerek birleştirecekler. İğneye ipini aldılar. Ben şu an tığla birleştirmeye gösteriyorum. Öncelikle tığa ilmek yaparak başlıyorum. Onun için de sihirli halka yapar gibi. İpi aldım ve döndürdüm. Bir tane küçük halka elde ettim. Tığla giriyorum. Yine 2,5 milim kullanıyorum. Motiflerde kullandığım gibi. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İpimi çok kısa tutmuyorum ki sonra gizleyebileyim. Size açık renkte mantığını anlatacağım. Sonra kendi motiflerimizle devam edeceğiz. Öncelikle yeni başlayanlar nereye battığımızı görsün istiyorum. Her zaman sağ motiften başlıyoruz. Birinci zinciri bıraktım. Bu kenarın zincirini bıraktım. İkinci zincirin iç kanadından giriyorum. V gibi tepeler var demiştik. İç kanadından giriyorum. Örgünün arka tarafındaki kanadından giriyorum. İlmeği aldım ve zincirin iç kanadından geçirdim. Burada elimle tutuyorum ipi kaçmasın diye. Bu tarafta hangisini aldıysak bu tarafta da onu almak zorundayım. Burada ikinci zincirin iç kanadını aldım. Bu tarafta da ikinci zincirin iç kanadını alıyorum. Zincirin iç kanadına girdim. İpi aldım. İç kanattan geçirdim ve burada bekleyen ilmekten geçiriyorum. İkinci zincirlerle birleştirmeye başlamış olduk. Sonrasında trabzanlar geliyor. Yine bizim motifimizde de o şekilde karşılıklı 15 tane trabzan var. Sağda hangi trabzan tepesini aldıysam solda da o trabzan tepesini alıyorum. Şimdi birinci trabzanların iç kanadıyla devam ediyorum. Birinci trabzanın iç kanadı, birinci trabzanın iç kanadı. Tığın üzerinde 3 ilmek görünüyor. İpi aldım, üçünü birlikte çekiyorum. İkinci trabzanın iç kanadı, ikinci trabzanın iç kanadı. Tığın üzerinde 3 ilmek görünüyor. İpi aldım, üçünü birlikte çektim. İlmek kaydırarak birleştirme yapıyorum. Sağda 3. trabzanın iç kanadı, solda 3. trabzanın iç kanadı. Ve üçünü birlikte çekiyorum. Burada ne tığ sıkıyorum ne burada geçen ipi sıkıyorum. Gevşek gevşek örüyorum kasma yapmasın diye. 4. trabzanın iç kanadı, 4. trabzanın iç kanadı. Ve üçünü birlikte çekiyorum. Bu bir teknik. Bununla istiyorsanız battaniyede birleştirirsiniz, hırkada birleştirirsiniz. Karşılıklı trabzan tepelerinin iç kanadını alarak birleştiriyorum. Sağdakini aldım, soldakini aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek görünüyor ve üçünü birlikte çektim. Biraz daha örerek göstermek istiyorum. Normalde oturduğunuzda böyle rahat rahat yapabileceğiniz bir birleştirme. Gevşek yaptığınızda herhangi bir yere takılmayacaktır da, kasma da yapmayacaktır. Önemli olan sağda hangi sayıyı alıyorsak, hangi trabzanı alıyorsak, solda da onu alıyoruz. Bu şekilde birleştirerek devam ediyoruz. Yukarı kadar birleştiriyoruz. Karşılıklı diğer trabzanları da alıyorum hızlı hızlı. Yukarı kadar tüm trabzanları alarak devam ettim. En son trabzanların da iç kanadını aldım. Başlarken ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlıyoruz. Biterken birinci zincirlerin iç kanadıyla bitiyoruz. Karışıklık olmasın diye sürekli söylemek istemiyorum ama dikenler de başlarken ikinci zincirlerin tepesiyle başlıyor, biterken birinci zincirlerin tepesiyle bitiyorlar. 2 tane zincirimiz var köşelerde. Biterken sadece birincileri alıyoruz. Birinci zincirin iç kanadı, birinci zincirin iç kanadı ve kaydırmayla bitiriyorum. İkinci zincirlere dokunmuyorum. Birleştirme mantığı bu şekilde aslında. Üst üste istiyorsanız 5 motif ekleyin, istiyorsanız 500 motif ekleyin. Değişen herhangi bir şey yok. Yine 2 tane motif koyacağız buraya.
ikinci zincirlerin iç kanadından başlayacağız. Yukarı kadar devam edeceğiz ve birinci zincirlerin iç kanadını alacağız. Sonra 2 motif daha ekleyeceğiz. Değişen hiçbir şey yok. Başlarken ikinci zincirlerin iç kanadı, biterken birinci zincirlerin iç kanadı. Gösterdiğim şekilde 5 sıra üst üste motif ekliyorum. Birleştirme mantığı anlaşılmıştır zaten. Şimdi tekrar ettikçe daha net anlaşılacak. İstiyorsanız söğüt ırkada, istiyorsanız o bohem ırkada, mozaik ırkada açık renklerle anlatmıştım. Orada mantığına 5 dakika baksanız yeter zaten, aynı şeyleri anlatıyorum. Tığa ilmek yaptım. İlmeği çıkarıyorum. Burada 2 zincir var. İkinci zincirin iç kanadına girdim. İpi aldım ve geçirdim. İpi tutuyorum. Bu tarafta da ikinci zincirin iç kanadını aldım ve kaydırmayla başladım. İkinci zincirlerin iç kanadıyla başladım. Trabzan tepeleriyle devam edeceğim. Trabzanların karşılıklı iç kanatlarını alarak devam ediyorum. 15 tane trabzan var yukarıya kadar. 15 tane trabzanı karşılıklı birleştiriyorum. Sayılar önemli. Açık renk motifte gösterdiğim gibi 15 tane trabzanı yapıyorum. Sonra birinci zincirlerinde iç kanadını alıyorum. Sonra 2 tane daha motif alıyorum. Başlarken ikinci zincirlerin iç kanadı, burada ikinci zincirin iç kanadına girdim. Burada ikinci zincirin iç kanadına girdim ve 3 ilmeği çekiyorum. Sonrasında 15 tane trabzanı yine karşılıklı birbirine birleştiriyorum. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım. 2 motif daha ekliyorum. Aynı şekilde birleştiriyorum. 2 motif daha ekliyorum. 4. sırayı da eklemiş oldum. Sonra 2 motif daha ekliyorum ve 5. sırayla burayı bitirmiş oluyorum. En son 5. sıraları da yapalım. Birinci zincirlerin iç kanadını alalım ve beraber ip kopararak bitirelim. Açık renkle mantığını anlattığım için sizi çok fazla sıkmak istemiyorum aynı şeylerle. Hem de bir tane videonun içine çanta sığsın istiyorum. 2'ye bölmek istemiyorum. O yüzden buraya kadar gelelim ve ipimizi beraber koparalım. Birinci motiflerle birleştirmeye başladık karşılıklı. Üst üste 5 tane motif birleştirdik. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım ve sıra sonunda bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Siz mesela hırka yapıyorsanız, kaç motifli yapıyorsanız boyunu ilerletirsiniz ya da battaniye yapıyorsanız kaç motifli yapıyorsanız o kadar üzerine motif eklersiniz. En son sıra sonunda bir zincir çekip ipinizi koparırsınız. Yeteri kadar ip bırakıyoruz ki sonra gizleyebilelim. Karşılıklı 5 motif birleştirdik. Şimdi yan sıraya 5 tane daha motif koydum üst üste. Buradan da 5 tane motifimizi aynı şekilde birleştiriyoruz. Birleştirmede değişen bir şey yok. Başlarken ikinci zincirlerin iç kanadını alıyoruz. Biterken birinci zincirlerin iç kanadını alıyoruz ve bir üst sıraya çıkıyoruz. Üst sırada da ikinci zincirlerin iç kanadını alıyoruz ve devam ediyoruz. 5 sıra bu şekilde ilerliyoruz. Yine en son sıra sonunda bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. 5. sıraya kadar geldim. Yine bir zincir çekip ipimi kopardım. Bu şekilde 15 tane motifi yerleştirdik. Şimdi 4 tane motifimiz kaldı. 4 tane motifimiz kalmıştı. 2 tanesini sağa, 2 tanesini sola koydum. Bu şekilde yine yukarı doğru birleştiriyoruz. Yine ikinci zincirlerden başladık. Birinci zincirlerde bitirdik. İkinci zincirlerde başladık. Birinci zincirlerde bitirdik. Ve bir tane zincir çekip bitiriyoruz. Yaptığımız işlemi şöyle geriden göstermek istiyorum. Buradan başladık. Karşılıklı 5 tane motifi yukarı kadar birleştirdik. 5 tane daha ekledik yukarı doğru. Kalan 4 motifimiz vardı. Onları da ikişer ikişer birleştirdik. Yukarı doğru birleştirme işlemimiz bitti. Arada bu açıklıklarımız var. Bunları kapatacağız. O yüzden bu şekilde döndürdüm. Yaptığımız işlem yine değişmeyecek. İkinci zincirlerin iç kanadını aldım. Birinci zincirlerin iç kanadını aldım en son.
Burada tek fark eden şey bir motiften diğerine geçerken arada bir tane zincir çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz, sonra yine ikinci zincirlerin iç kanadı ve birinci zincirlerin iç kanadı. Bu işlemi yaptıktan sonra da bir bütün şeklinde bir parçamız oluşacak. Sonrasında parçamızı çanta haline getireceğiz ve bursumuzu takacağız artık. İkinci zincirlerin iç kanadıyla başladım. En son yukarıda birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Birinci motifleri birleştirmeyi bitirdim. Bir üst sıraya nasıl geçiyorum? Arada bir zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Sonra bu tarafta ikinci zincirin iç kanadı, bu tarafta ikinci zincirin iç kanadı. Birleştirme mantığımız değişmiyor. Sadece bir tane motiften diğerine geçerken, bir üst sıraya geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Kaydırma yerinde kasma yapmaması için arada bir zincir çekiyoruz. Yukarı kadar devam edeceğim. Birinci zincirlerin iç kanadını alacağım. Buradaki kaydırma yerini, kaydırma noktasını bir zincirle geçeceğim. Yine ikinci zincirlerin iç kanadıyla devam edeceğim. Karşılıklı 5 tane motifi birbirine birleştireceğim. En son birinci zincirlerin iç kanadını alıp bir zincir çekip ipimi koparacağım. Şimdi bu 5 motifi birleştirelim. Karşılıklı böyle üçer motiflerimiz var. Onları da birleştirelim ve yukarıda birer tane zincir çekip iplerimizi koparalım. Bir bütün parça şekline artık getirelim. 19 tane motifi yerleştirdik T harf şeklinde. Önce yukarı doğru birleştirdik. Sonra arada kalan boşlukları kapattık. Tek fark eden neydi? Bir motiften diğerine geçerken arada bir zincir çekiyorduk. Bir bütün halinde artık parçamız hazır. Şimdi onu çanta haline getireceğiz. Döndürüyorum. 4 tane işaretleyici aldım. Siz istiyorsanız işaretleyiciniz yoksa ip kopararak da birleştirme yapabilirsiniz. Sadece formunu göstereceğim size. 2'ye katladım. Bu şekilde. Buradaki kısım bu 3 tane motif tabana gelecek. Bu şekilde katlıyorum. Yan kısımları da katladım. Buraları köşelerden işaretleyiciyle birbirine bağladım. Buradaki köşeyle de burası birleşecek. Buraları yine aynı şekilde birleştirmesini yapacağız. İlmek kaydırmayla siz dikiyorsanız dikeceksiniz. Ben sadece formunu göstermek istiyorum. Bu şekilde birleştirdik. Şu araları da yapayım. Daha net görünsün. Birleştireceğimiz yerleri bu şekilde işaretleyiciyle birleştirdim. Ve çantamızın formu oluşmuş oldu. Bu şekilde biz ağız kısmına burs yerleştireceğiz. Görselini paylaştığım çantada aynı bu şekilde ilerliyor. Bu şekilde birleştiriyoruz. Sonrasında istiyorsanız askı yapıp o şekilde kullanabilirsiniz. Yine 2,5 milimle birleştirmeye devam ediyorum. Ben yukarıdan aşağı yapacağım çünkü burada da birleştirmelerimiz bu şekilde görünüyor. Aynı şekilde aynı tarafa baksın birleştirme yönümüz diye yukarıdan aşağıya doğru birleştireceğim. En son birinci zincirlerine iç kanadını alayım. Buradaki geçişi nasıl yapıyorum size onu göstermek istiyorum. Yukarı kadar geldim. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Bir sonraki motife geçmeden burada kaydırma yaptığınız yerler var görüyorsunuz. Onların da birer kanadından alıyorum karşılıklı. Onları birleştirip sonra diğer motife geçiyorum. Bunu yapmazsak arada boşluk oluşacak. Boşluğu istemiyoruz. Kasma yapsın istemiyoruz. Sağ tarafta kaydırma yaptığım yerden bir kanat aldım. Sol tarafta bir kanat aldım ve üçünü birlikte çekerek birleştirdim. Sonrasında ikinci zincirlerden devam ediyorum.
Buradan birleştirmeye başladık. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldık. Bu taraftan gelen ve bu taraftan gelen kaydırma yerlerimiz var. Onların da bir kanadını aldık ve sonra birleştirmeye devam ettik. En son burada birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Buradan bu taraftan gelen kaydırma yerimiz var, görüyorsunuz. En son yaptığımız kaydırma var. Birinci zincirlerin iç kanadını aldım, birleştirdim. Buradaki kaydırma yerinin, en son kaydırma yaptığım yerin bir kanadını aldım ve kaydırdım. Sonrasında ikinci zincirlerle birleştirmeye devam ediyorum. Kaydırma yerlerine batıyoruz ki arada boşluk görüntüsü olmasın, kasma olmasın. Buradan başladık, böyle devam ettik. Kaydırma yerlerine batmayı unutmuyoruz. Burası artık en son yer. En son birleştirme yapacağımız yer. Burada birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Sonrasında yukarıdan gelen kaydırma yerimiz var. Aşağıdan gelen kaydırma yerimiz var. Yine yukarıdakinden bir kanat aldım. Aşağıdakinden bir kanat aldım. Ve üçünü birlikte çekerek kaydırmayla bitirdim. Sıra sonunda bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Sonrasında ipimizi içeride gizleyeceğiz. Herhangi bir kasma yapmayan düzgün bir birleştirme oldu. Ben bu tarafta da ikinci zincirlerle başlayıp en son burada yine bir zincir çekip ipimi koparacağım. Kaydırma yerlerine batmayı unutmuyoruz. Bu tarafta da aynı şekilde devam ettim. En son kaydırma yerlerinden de bir tane kanat aldım ve bir zincir çekip bıraktım. Şimdi dışarıda kalan ipi içeri alıyorum. Ve iplerimi gizliyorum. Bursumuza geçmeden önce iplerimizi gizleyelim. Ben diğer ipleri gizlemiştim bu şekilde. Burada zaten başlarken ilmekle başlamıştık, bir zincir çekip onu bu şekilde gizliyorum aşağıya doğru. Buradaki köşe noktasının içinden geçirerek en son dışarıda kalan ipi kesiyorum. Motif videosunda ipleri nasıl gizlediğimi göstermiştim. Burada da kısaca göstermek istiyorum. Yukarıdan geldim ve bu şekilde buraya kadar köşede gizledim. Yeteri kadar gizlediğimden emin olduktan sonra motifi esnetiyorum, çantayı esnetiyorum. Esnettikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Normalde buraya bir zincirle sabitlerim ama ilmekle başladığım için zaten yukarısı sağlam. Buradaki ipimi kesiyorum. Burada da motif örerken ipim kalmış. Onu da kestim. İplerimizi içeri almıştık. Öncelikle buraya bir zincirle sabitliyorum. Bir zincirle sabitledim. Yıkadığımda, çantayı taktığımda herhangi bir sökülme olmasın. Sonrasında yine istediğiniz yerden gizleyebilirsiniz. Dışarıdan görünmeyecek yerlerden gizliyoruz. Elime 2 milim tığ aldım daha kolay gizleyebilmek için. Motifin köşesinden geçirdim ve yine ipimi kestim. Diğerini de aynı şekilde gizliyorum. Motiflerin köşe kısımlarından iplerimi gizledim. Tüm iplerim gizli şekilde artık. Siz de dışarıda kalan iplerinizi gizliyorsunuz. Ve çantamız tek parça halinde hazır. Artık bursumuzu takabiliriz. Kağıt iple bir tane burslu çanta anlatmıştım size.
Burada da motifli çantayla yapıyoruz. Mantığı değişmiyor. Burada bir ölçü söylemek istiyorum. 42 santim, 41 santim eni var. Ve 26 santim, 25,5 santim boyu var. Kullanacağımız burs buradan buraya 25 santim, buradan buraya da 18 santim. Size yazın anlattığım burslu çanta bu. Kağıt iple hazırlamıştım. Hatta tam taşınma aşamasındaydık. Böyle erzak dolabının üzerinde çekmiştim. Yapımı çok kolay, basit bir çanta. İstiyorsanız böyle pamuklu iplerle, istiyorsanız kağıt iplerle burslu çantalar çalışabilirsiniz. Burada kağıt iple yaptığım var. Burada böyle metalik bir iple yaptığım, böyle esnek bir iple yaptığım burslu çanta var. Elinizle şekil verebildiğiniz bir ip yapısı var. İçine astar dikebilirsiniz hepsinin, ama böyle astarsız da kullanabilirsiniz. Böyle başka çantada kullandığım modeli burslu çantaya uyarlamıştım. İstediğiniz her şekilde burslu çantayı yapabilirsiniz. Başka iplerle de yapılabildiğini göstermek istedim. Umarım benim gördüğüm gibi görünebiliyordur. İç hacmi de bayağı büyük çantaların, yani dışarıdan küçük görünebilir böyle kapattığınızda, ama iç hacmi de bayağı büyük. Diğer bu gösterdiğim çantalarla yapılış tarzında herhangi bir farklılık yok. Burada sık iğneyle ya da istediğiniz bir modelle yeteri kadar çantanızı büyütüyorsunuz. Sonrasında buradaki bursu saracak kadar ister sık iğne, isterseniz de ikili trabzanlarla, tek trabzanlarla belirli bir bölüm örüyorsunuz. Bursu sarıyorsunuz ve çantayı bitiriyorsunuz. Diğer çantalardaki gibi burada da yapacağım işlem aynı bu şekilde ilerliyor. Motiflerle yükselttim çantamı. Sonrasında ağız kısmını bir toparlamak için burada 1-2 sıra sık iğne geçeceğim. Sonrasında bursu saracak kısmı örmeye geçeceğim. Pamuklu ipler kullandık. Ağzı yayvan duruyor. Gördüğünüz gibi birleşim yerleri var. Oraları da toparlamak istiyorum. Önce 1-2 sıra sık iğne geçeceğim. Sonrasında bursu saracak kısmı örmeye geçeceğim. 2'ye ayıracağız. Eşit sayıda iki tarafta da sık iğne bırakacağız. Sonrasında bursu saracak yerleri örmeye başlayacağım. Bursu saracak yerleri benim yaptığım gibi sık iğneyle de yapabilirsiniz. Tekli trabzanla da yapabilirsiniz. Ya da ikili trabzanlarla da yapabilirsiniz. Ama ikili trabzanlarla yaptığınızda bursun kendi rengi görünüyor. Burada çok belli değil. Vizonla gümüş çok belli olmuyor, ama ben buradaki çantada ikili trabzanlar kullandığımda içeriden bursun rengi görünecek. O zaman ne yapabilirim? Bursu aynı vişne çürü rengiyle sararım. Sonrasında ister ikili trabzan yaparım, ister tek trabzan yaparım. Ama benim zaten ipim olmadığı için bursu çantaya dönmüştüm. O yüzden ben en başta dediğim gibi ağzını sık iğneyle toparlayacağım. Sonrasında belki yine sık iğneyle devam edeceğim. Belki tekli trabzanla devam edeceğim. Hepsinin ağzında aynı işlemi yaptığımı görebilirsiniz. Sadece vidaların geldiği yere herhangi bir işlem yapmıyorum. Orayı geçiyorum. İki tarafta da aynı sık iğne sayısı var. Bu tarafta kaç tane ise bu tarafta da o kadar sık iğne var. Ve bu vidaların olduğu yer tam çantanın ortasına denk geliyor. Kenarının ortasına denk geliyor. Siz yapabilirsiniz, mesela kağıt iple de yapabilirsiniz, başka iple de yapabilirsiniz. Baktınız yamuk oldu. Demek ki ortasını denk getirememişsiniz. Şimdi kendi yapacağımız çantada ortasını nasıl bulacağınızı da göstereceğim tekrar. Buradaki çantada da göstermiştim zaten. Telafisi olan bir çanta, söküp yeniden yapabilirsiniz. Bu ağız kısmını tekrar ayarlayabilirsiniz. Bursu tekrar takabilirsiniz. Yapıp bitirdiğinizde baktınız yamuk oldu, olmadı diye bırakmayın. Tekrar sökün. Belki sayılarınız eksiktir, belki ortasını bulamamışsınızdır. Onu telafi edebilirsiniz. Videolardaki detay bilgilerinde özellikle yeni başlayanların aklında soru işareti kalmasın diye anlattığımı unutmayın lütfen. Şimdi kendi çantamıza dönelim. Ağız kısmını 2 sıra kadar sık iğne ile dolanalım ve toparlayalım. Sık iğne örerken de yine ağız kısmına 2,5 milimle devam ediyorum. İlmek yaparak başladım. Bir zincirle bir ilmek yaptım. Bitişin başlangıcım görünmeyecek bir yere denk gelsin istiyorum. Sonrasında çünkü zincirlerle bir üst sıraya çıkacağız. O zincir noktaları çok da görünmeyecek bir yerde olsun istiyorum. O yüzden ister bu taraftan, çantanın bu tarafından, istiyorsanız bu tarafından başlayabilirsiniz. Böyle önüne gelecek tarafta başlamak istemiyorum.
Buradan başlıyorum. Yan motifin tam ortasından başlıyorum. İlmeğim hazır. Sık iğne yapacağım için başına dolamıyorum. Sık iğne yaparken ne yapıyoruz? Herhangi bir tepeye girdiniz. Başlamak istediğiniz yere ipi aldınız. Tığın üzerinde 2 ilmek var. Buradaki ipi de gizlemek istiyorum. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yaptım. Sık iğne için bir sonraki tepeye girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Sık iğneyi de bu şekilde yapıyoruz. Bir bütün çantanın ağzını dolanıyorum. Normalde benim elim çok gevşektir. Zaten parmağıma da dolamıyorum, ipi görüyorsunuz. Ama burada sıkı sıkı 2 sıra öreceğim. İki motifin birleşim yerine geldik. Köşeye bir tane sık iğne yaptım. Birleşim yerinin tam ortasına, en son kaydırma yaptığım yere bir tane sık iğne yaptım ve köşeye bir tane sık iğne yaptım. Sonra yine trabzanlarım geliyor. Trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum. Bir bütün ağzı bu şekilde dolanıyoruz. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Köşeye bir tane sık iğne yaptım. Tam birleşim yerine ortasına bir tane sık iğne yaptım ve köşeye bir tane sık iğne yaptım. Sonrasında yine trabzan üzerine sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Ağızdaki bu yayvanlığı da toplamış olacağız. Bursumuza da tam denk gelsin istiyorum. Bir tane daha birleşim yerini söylemek istiyorum. Trabzan üzerine sık iğne yaptım. Burada köşe noktalarımız var. Biliyorsunuz motiflerin köşe noktası. Oraya bir sık iğne. Birleşim yerinin tam ortasına bir sık iğne ve köşeye bir tane sık iğne. Sonrasında yine trabzan üzerine sık iğne olarak devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda ilk yaptığım sık iğne vardı. Onun tepesine giriyorum. İpi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Kaydırdığım yere bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı kaydırdığım yere birinci sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yaptım. Burada işimiz artık daha kolay. Gördüğümüz sık iğnelerin tepesine sık iğne yapıyoruz. 2 sıra dolansak yeterli gelecek. Bu sıra yeterli artık. Sırasıyla sık iğnelerin tepesine sık iğne yapıyorum. Sonra artık bursumuzu saracak kısmı örmeye geçeceğiz. Sıra sonuna kadar gelelim. Artık diğer işlemimize başlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son sık iğneyi de yaptım ve ipimi yeteri kadar kesip bıraktım. Burada düzgün bir bitiş yapacağız. Birleştirme yaparken söylemiştim. Trabzanların ve zincirlerin böyle V gibi görünen tepeleri var ve 2 tane kanadı var. Biri örgünün arka yüzünde, biri ön yüzünde. Biz şimdi sıra sonunda bir tane daha sık iğne tepesi oluşturacağız. Sık iğnelerinde aynı V gibi görünen tepeleri var. Rengi koyu gelebilir ama siz elinizdeki motiflerle sağlamasını yapabilirsiniz. Burada bizim ilk yaptığımız sık iğne var. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine arkadan giriyorum. 2 tane kanadı birden alıyorum, yani tüm tepeyi alıyorum. İpi aldım ve örgünün arkasına çektim. Burada da son yaptığımız sık iğne var. Onun da arka kanadına giriyorum. Örgünün arkasındaki kanada giriyorum. İpi yine aldım ve çektim. Bir tane daha sık iğne tepesi oluşturmuş oldum. Sonrasında ipi gizleyebilirim.
Bir zincirle buraya sabitliyorum. Sonra sık iğnelerin arasından geçirerek gizliyorum. Yeteri kadar gizledikten sonra ipimi koparabilirim. Burada artık çantamızın orta noktasını bulacağız kenarlardan. Buradaki çantayı yaptığımda sık iğneleri sayarak yukarı kadar giderek yapmıştım. Buradaki işimiz daha kolay. Bizim kenarlardan ortayı bulmamız gerekiyor. Zaten bizim kenarlarda birer motifimiz var. Yani bu motiflerin yarısından yukarı çıktığımda ben zaten orta noktayı bulmuş olacağım. Motifim, çantam ikiye katlı durumda. Buradaki ortadaki motifi aldım. Motifin ortası neresi? Tam sihirli halkanın ortası. Oradan yukarı doğru çıkıyorum. Ve burası benim çantamın ortası. Kenarının ortası. Tekrar gösteriyorum. Sizin motifinizde hangi motifse bir tane daha motif getirmek istiyorum. Sonraki videolarda size boğazlı kazak anlatacağım. O yüzden bir tane boğazlı kazak hazırlamıştım. Onun motifinden göstermek istiyorum. Mesela diyelim ki sizin motifiniz ada masalı motifi. Yine sihirli halkanın ortasından başlıyorum. Yukarı doğru çıkıyorum ve motifimin ortası burası. Orta noktası burası. Ya da gül motifiyle de yapabilirsiniz. Sihirli halkanın ortası tam motifin ortası. Oradan yukarı devam ediyorum ve ortayı buluyorum. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Bizim kendi motifimiz de bununla aynı, sadece renkleri farklı. Bununla bir tane yelek çalışacağız sizinle. Sihirli halkanın tam ortasından devam ediyorum. Zaten trabzanları devam ettiğinizde, yukarı doğru devam ettiğinizde orta noktayı buluyorsunuz. Buradan devam ettim. En son 4 trabzanın üzeri benim orta noktam. 2 tane işaretleyici aldım. Sizin işaretleyiciniz yoksa içinde olan herhangi farklı bir rengi alırsınız. Böyle kesersiniz, bağlayarak da yapabilirsiniz. Şuradan da şöyle bir sağlam yaptım. Tam buradaki birleştirme yerinin üzerine bir tane sık iğne var. Tam buradaki birleştirme yerinin üzerine bir tane sık iğne var. Burada arada 9 sık iğne kaldı. Burada arada 9 sık iğne kaldı. Yani tam orta noktasını bulmuş oldum. Diğer tarafta da aynısını yapıyorum. İkiye katladık. Bizim orta noktayı bulacağımız yer burası. Buradan başladım. İşaretleyiciyi takıyorum. Burada orta noktayı bulmak önemli. Çünkü bursu taktığımızda göreceksiniz, yanlış taktığımızda yamukluk oluyor. Çanta yamuk duruyor. O zaman orta noktayı doğru bulamamışız demektir. Ben burada işaretleyicileri taktım ama aradaki sayıları saymadım. Sık iğne sayılarını saymadım. İşaretleyicinin olduğu yerleri saymıyoruz. İki işaretleyicinin arasında iki tarafta da aynı sayıda sık iğne olmalı. Şimdi ben onu sayacağım. İşaretleyiciyi saymıyorum. Sonrasından başlıyorum. İşaretleyicilerin arasında bu tarafta da 81 tane sık iğne var. Diğer tarafta da 81 tane sık iğne var. Sizinki denk gelmedi diyelim mesela. Burası 81 oldu arası. Diğer taraf 83 oldu. O zaman oradan bir tane ilmek kaydırırsınız. Bir tane sık iğne kaydırırsınız. İki tarafta da 82 tane olmuş olur. O şekilde sayılarınızı eşitleyebilirsiniz. Zaten buradaki amaç hem köşe noktalarını bulmak hem de iki tarafın sayısını eşitlemek. Burada da mesela sayarak yaptım ama yine göz kararı yapıyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Yaptık. Bu tarafta 52 tane sık iğne olabilir. Bu tarafta 50 tane olabilir. O zaman ben bir tane işaretleyicinin yerini bir yana kaydırırım. Bu tarafta da 51 olur. Bu tarafta da 51 olur. Önemli olan iki tarafta da sayıların eşit olması. Dediğim gibi aynı buradaki gibi ilerliyor aslında. Şimdi burada yapacağımız işlem iki işaretleyicinin arasında gidip gelerek yeteri kadar bursu kavrayacak kadar örmek. Burada tek trabzanlar kullanacağım. Zaten burada ağzını toparlamıştım. Şimdi tek trabzanlarla yeteri kadar öreceğim. Size sonrasında ölçüsünü vereceğim.
Siz o ölçüye uyana kadar yapacaksınız. Elimizin sıkılığı, gevşekliği farklı olabilir. Aynı ipi aynı tığda kullanabiliriz. Benim 5 sıramla sizin 5 sıranız fark edebilir. O yüzden ölçüye uyarak yapacağız. Önemli olan bursu kavraması. Yine ilmek yaparak başlıyorum. Tekli trabzan yapacağım için tığın başına doladım. İşaretleyicinin olduğu sık iğneye dokunmuyorum. Bu tarafta da o tarafta da dokunmuyorum. Oraya, çünkü bizim vida noktamız gelecek. Bir sonrakine geldim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte alarak tekli trabzan yaptım. Tekli trabzanla başladım. Sırasıyla sık iğnelerin üzerine tekli trabzan yapıyorum. Tekli trabzan için tığın başına doladım. Bir sonraki sık iğneye girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü tekte çekerek tekli trabzan yaptım. Kalan ilmeği de arada gizliyorum. İlmekten kalan ipi. Aşağıda zaten düzgün bir zemin var. Sık iğnelerimiz var. Sırasıyla sık iğnelerin üzerine tek trabzan yaparak geliyoruz. En son buradaki sık iğneye batıyoruz. Buradaki işaretleyicinin olduğu yere batmıyoruz. Buralar bizim sınır noktalarımız olarak düşünebilirsiniz. Şimdi tek trabzanlarla sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. En son işaretleyicinin olduğu yerdeyim. Ona dokunmuyorum. 2 zincir çektim ve döndüm. Sırasıyla tekli trabzanların üzerine tekli trabzan yapıyorum. Burada döne döne yeteri kadar öreceğiz. Bu şekilde başladık. Yine sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıra sonunda 2 zincir çekip tekrar bir üst sıraya başlayacağız. Ben yeteri kadar sıra sayısında örüp size ölçüsünü söyleyeceğim. İki işaretleyici arasında 5 sıra tekli trabzan ördüm. Burada bursumu alıyorum. Bir deneme yapıyorum. Sarıyorum diye. Evet, burada sarıyor. 5 sıra benim için yeterli. Şimdi size ölçüsünü de vereceğim. 4 santim kadar tekli trabzan ördüm. Bu benim için yeterli. Siz de ördünüz, elinize kendi bursunuzu aldınız, sardınız, baktınız etrafını dolanıyor, bursu sarıyor, o zaman bırakabilirsiniz. Dediğim gibi sıra sayısının bir önemi yok. Siz benim gibi 5 sırada ulaşamadıysanız, bursu sarmak için yeterli gelmediyse bir sıra daha örersiniz. Burada en son ipimi bıraktım. Bu çantalarda ilmek kaydırmayla birleştirme yapmıştım. Ama burada bunu yapmak istemiyorum çünkü bursa değdiği için tığ sürekli bursa temas ettiği için tığımızı mahvediyor. Çok fazla çiziyor. Sonrasında pamuklu iplerde kullanırken zorlanıyorum. O yüzden tığım zarar görmesin diye bu sefer dikerek birleştireceğim. Görüntüsünü de tekrar şöyle göstereyim. Böyle bir görüntü istiyorsanız, aynı buradaki gibi kaydırma görüntüsü istiyorsanız burada yaptığım gibi yapabilirsiniz. Bu çantanın videosuna bakarak yapabilirsiniz. Dikebilecek kadar ipimi bırakıp sonrasında ipimi kesiyorum. Buradan buraya dikebilecek kadar ip bırakıyorum. Bu tarafta da iki işaretleyicinin arasında 5 sıra tekli trabzan öreceğim. Biliyorsunuz işaretleyicinin arasında bu tarafta da diğer tarafta da 81 tane sık iğne vardı. Siz de kendinizinkinde sayacaksınız ve eşit sayıda olmasına özen göstereceksiniz. Eşit sayıda olması gerekiyor. Buradaki trabzanları örerken de o sayıları kaybetmiyoruz. Yine 81 tane tekli trabzan örüyoruz. Diğer tarafta yaptığım işlemi aynı bu şekilde tekrarlıyorum. Bu tarafta da tekrarlıyorum. İki tarafta da 5 sıra ördüm. Yine dikecek kadar ipimi bıraktım. Artık bursu yerleştirmeye geçebiliriz. Bursu bu şekilde yerleştiriyoruz. Vida kısımları üste bakıyor. Çünkü bu şekilde açıp kapatacağız. Bursu yerleştiriyorum. İstediğiniz taraftan dikmeye başlayabilirsiniz. Dediğim gibi tığla da yapabilirsiniz ama ben tığımın çizilmesini istemiyorum. O yüzden iğne iplikle dikeceğim.
81 tane tekli trabzanımız var. Kıvıracağız ve ilk yaptığımız tekli trabzanların dibinden dikeceğiz. Zaten sayılarımız eşit olduğu için eşit şekilde ilerleyecek. Bursu içine aldım. Bu noktada zaten bursu sonrasında içinde oynatarak hareket ettireceğimiz için bursun konumunun bir önemi yok. Sadece vidaları yukarı baksın yeterli. Bursu içine aldım. Burada ipimiz kalmıştı. İlk başladığımız sırada tekli trabzanın dibine batıyorum. İpim burada kaldı. 5 sıra örmüştük. 5. sırada ilk başladığımız yerin dibine batıyorum. Eşit şekilde ilerleyeceğiz. Sonra ikincinin dibine geçtim. Yukarıda da ikinci trabzanın tepesine alıyorum. Bu şekilde. Sonra üçüncüyü aldım. Altta da üçüncünün dibine batıyorum. Eşit şekilde devam ediyoruz. Dördüncünün dibine battım. Burada da dördüncünün tepesini aldım. Beşincinin tepesini aldım. Beşincinin dibine battım. Yeni başlayanlar kavrayana kadar birkaç tane daha göstermek istiyorum. Sırasıyla devam ediyorum. Altıncının dibine battım. Trabzanın dibine battım. Burada da altıncının tepesine batıyorum. Yaptığımız işlem bu. Sırasıyla devam ediyoruz. Yukarıdan 7.'ye battım. Aşağıdan 7.'ye battım. Bu şekilde 81 tane trabzanı yaparak dikerek devam ediyoruz. Önemli olan karşılıklı aynı sayıları almak. Karşılıklı 8.'nin tepesine batıyorsam 8.'nin dibine batıyorum. Yaptığımız işlem bu. Kağıt bile yaptığıma bakın. Tığla size daha rahat gelirse, daha kolay gelirse tığla da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ördüğümüz kısım bursu sardı. Ne bol duruyor ne dar duruyor. Gayet tam bursa göre oldu. Bu şekilde ben şimdi en son 10'uncunun tepesine aldım. 10'uncunun dibine battım. Şimdi sırasıyla devam ediyorum. 81.'ye kadar. Burada da en son 81.'lerin dibine ve tepesine batacağım ve artık ipimi orada koparacağım. Sırasıyla devam ettim. En son 81.'lerin de tepesine ve dibine battım. Ve eşit şekilde devam ettim. Gördüğünüz gibi herhangi bir böyle birebir yapmaya çalışmadım. Sonrasında zaten içinde oynatarak onu düzelteceğiz. Şimdi buraya ipimi sabitliyorum. Bir tane düğüm attım. İpi buraya sabitledim. Sonra içinden geçirerek ipimi gizleyebilirim. Uygun yerlerden geçirerek ipimi gizliyorum. Yeteri kadar, sonrasında kesebilirim. İlerlerken arada yine düğümler attım. İğne içinden geçirerek en son yeteri kadar gizlediğimi düşündüğümde ipimi koparabilirim. Bursu içinde oynatarak yerleştiriyorum.
Bu şekilde bursu içinde oynatarak yerleştirdim. Diğer tarafı da aynı şekilde birleştiriyorum. Zaten eşit sayıda trabzanımız olduğu için yukarıda hangi sayıya batıyorsam aşağıda da onun dibine batıyorum. Burada tepeye batıyorum. Burada ilk sıraya batıyorum. 5 sıra örmüştük. İlk sırada dibine batıyorum. Burada birinci trabzanın tepesindeyim. İlk yaptığım sırada 1, 2, 3, 4, 5. İlk yaptığım tekli trabzanın dibine batıyorum. Sonra sırasıyla ikinci trabzanın dibine batıyorum. Yukarıda da ikinci trabzanın tepesine alıyorum. Eşit şekilde ilerliyorum. Burada da ikinci trabzanın tepesine aldım. Üçüncü trabzanın tepesi ve üçüncü trabzanın dibi. Diğer tarafta yaptığım işlemi bu tarafta tekrarlıyorum. Yine sıra sonuna kadar gelelim. 81'incinin dibine ve tepesine batalım. Bursumuzu içinde oynatarak yerleştirelim. Sonrasında ipimizi yeteri kadar gizleyip koparabiliriz. Bu arada bitirmeden şunu da söylemek istiyorum. Ben normalde bu bursu takmadan 5 sıra ördüm. Bursu takmadım. O aşamada içine astarlama yapardım. Ama onu ayrı video olarak gösterebilirim belki başka bir çantada. Siz de öncesinde astarlamayı yaparsınız. Sonrasında dikme kısmına geçersiniz. Bursu yerleştirme kısmına geçersiniz. Astarlama da zaten çok kolay. Astarınızın üzerine motifinizi, çantanızı yerleştiriyorsunuz. Kenarlarından ben 1 santim fazlalık pay bırakıyorum. İşaretliyorum. Sonra onu kesip dikiyorum. Ve bursun içine yerleştiriyorum. Yani çantanın içine yerleştiriyorum. Ağız kısmını ister elle, isterseniz dikiş makinesiyle dikebilirsiniz. Astarlama kısmı da çok kolay. Belki başka videolarda vardır. Onlara da bakabilirsiniz. Çanta nasıl astarlanıyor diye. Onu da söylemek istedim şimdi. Ben size anlatmak için astarsız anlatıyorum. Mantığını anlatmak için. Normalde kendim yaptığımda önce astarlayıp sonra burs takma kısmına geçiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Diğer tarafta da aynı işlemi yaptım. En son 81'incinin tepesini ve dibini aldım ve ipimi gizledim. Arada düğümler atmayı unutmuyoruz. Artık işaretleyicileri çıkartabilirim. Bursu içinde oynatarak yine yerleştirdim. Ördüğümüz kısım gördüğünüz gibi bursu çok güzel kavradı. Ölçülerimiz de çok güzel tuttu. Birebir oldu. Şu şekilde kapatıyorum. Herhangi bir arada açıklık da yok. Bazen mesela yine kağıt ip çantadan örnek vereceğim. Kağıt ip çantayla yapabilirsiniz. Kağıt ipin yapısı kalınsa bazen böyle kapattığınızda ağız kısmı kapanmayabiliyor. Tam kapanmayabiliyor. Bu zaten pamuklu bir çanta. Ağız kısmı da çok güzel. Birbirini öpüyor, kapatıyor. Çantamız bu şekilde gayet güzel görünüyor. Dediğim gibi ben öncesinde ne yaparım? Bu bursu takmadan önce yine 5 sıra bursu kavrayacak kadar yerimi örerim. Öncesinde astarlamayı yapar, sonra bursu takarım. O astar kısmı da buradaki pamuklu çantalara, diğer yaptığım pamuklu çantalarda da öyle, yani pamuklu ip kullandığım çantalarda da öyle bir form veriyor. Böyle yayvan durmamasını sağlıyor. O yüzden astarlama yapmak önemli. Size formunu gösterebilmek için içine ipler koyacağım. İç hacmi oldukça geniş oldu. Siz bunları kendi eşyanız gibi düşünün tabii ki. İçine küçük bir makyaj çantası, cüzdan, gözlük, çoğu şeyi sığdırabilirsiniz. Şu an 5 tane ipimi koydum. Ve çantanın duruşunu bu şekilde size gösterebilirim. Gayet güzel bir çanta oldu. Önü arkası aynı. Ben şu an ipler koydum. Dediğim gibi bunun içine zaten eşyalarımızı koyacağız. İpleri çıkardım.
bursu kapatıyorum. Ve çantamız bu şekilde hazır. İstediğiniz herhangi bir motifle çalışabilirsiniz. Elimden geldiğince çantayı anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerleri sorun lütfen. Bursumuz da aynı olmayabilir. Farklı burs da kullanabilirsiniz. Onlar için de sorularınızı sorabilirsiniz. Ben atılan mesajlarda, yazılan yazılardan anlayamıyorsam, sizi yanlış yönlendireceğimi düşünüyorsam Instagram'dan fotoğraf gönderebilir misiniz diyorum. O şekilde fotoğraf üzere ilerliyoruz. Onlar daha güzel oluyor. Herhangi bir sorun da olmuyor. Böyle yanlış anlaşılma da olmuyor. Güzel şekilde, sorunsuz şekilde örgülerimizi bitirmiş oluyoruz. Siz de fotoğraflarınızı atarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Sayılarını söylemeye çalışırım. Nasıl yapacağınızı anlatmaya çalışırım. Motifli burslu çantamızın anlatımı bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.